Arkadaşlar selamlar, yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda yine ekranda görmüş olduğunuz gibi VIP 13 balina hesap tanıtımı yapacağız dostlar. Fakat bu balina hesap tanıtımında bir şey eksik olabilir. Şu anda hani diyecek olabilirsiniz, VIP 13 artık sıradan falan filan. Kardeşlerim, sadece sizden şu anda şurada VIP 13'ün hemen altında yazan şey okumanızı istiyorum. Art arda 88 gün. Yani bu hesap 88 günde VIP 13 olmuş. Yani bu ne demek oluyor? Adam 88, yani 3 ayda ortalama 30 bin 40 bin dolar civarında, hani elmasla VIP almadıysa bu civarda para yatırmış demek. Yani bu hani balina değil de megalodon adayı gibi bir hesabı inceleyeceğiz sizlerle. Bu hesap hangi sunucuda? Hemen şöyle bir geri çıkıyorum. 556. sunucuda Vincent Eagles. İnşallah doğru okumuşumdur. Ve 18,5 milyon öldürmesi var. Şimdi bu hesabı inceleyeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim, hani Vietnamlı abimize ve Muhammed'e de çok teşekkür ediyorum, Pantom'a. Zaten bize ekranda ne karşılıyor? 37 bin rozet karşılıyor. Bu arada şuraya baktım sadece. Sadece şuraya baktım, bakın. Yani durumun ciddiyetine siz anlayın dostlar. Yani bu net bir şekilde megalodon adayıdır bana göre. Bakın, bugün alınan paketleri göstereyim dostlar size. Şöyle hani ne kadar harcama yapılıyor hesaba siz tahmin edersiniz zaten. Bakın, sadece bugün alınan paketler bunlar. Yani baba ne yaptınız? Dün alınan paketler 10 bin, 10 bin, 10 bin, 30, 40, 50. 50 bin rozet çekmiş mesela, örnek veriyorum. Şu alınan paketlere baksanıza dostlar. Vay 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 yani. Bak sadece hani bunlar şöyle hani 3-5 hafta değil, bak. Mesela 1-2 günde alınan paketler bunlar. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Şöyle bir bakalım. Ben şöyle bir dünyaya tıklayayım abi. İlk başta her zaman birinci ordu gücüne bakarım abi ben. Şimdi 3 aylık bir sunucuda birinci ordu ne kadar güçlü olabilir? Hemen tıkladım. 500 milyonu geçmiş. Bak, 3 aylık bir sunucuda daha sezon 2 yeni mi başladı acaba? Şuna bir bakalım. Yok. Sezon 2 neredeyse bitecek. Birinci sıradalar ve dostlar 500 milyon, yani sezon 2 bitmeden 500 milyon güce ulaşmış. İkinci ordusu ne durumda dersek, 200 milyonda ikinci ordusu, çok yüksek ihtimalle ikinci orduya da yatırım yapıyor. Mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı, çünkü çok fazla paket alıyor hesabın sahibi. Üçüncü ordusu 115 milyon, dördüncü ordusu 69 milyon. Kardeşlerim bakın, şimdi bu hesabı şu şekilde değerlendirin. Şimdi mesela sezon 5'teki, sezon 6'daki balina hesaplar mesela VIP 13 oluyor. Mesela örnek veriyorum 6-7 milyar güçleri oluyor. Bakın, bu hesap daha sezon 2'de olmasına rağmen VIP 13 ve alınabilecek bütün paketleri alıyor. Yani sezon 5'e, sezon 6'ya geldiğin zaman bu hesabın bu şekilde devam ederse muhtemelen gücü hani minimum 10G altında olmaz. Haberiniz olsun. Sonrasına devam edelim. Nereye bakalım biliyor musunuz? Şuradan bir çıkayım abi, kahramanlara bakalım. Acaba hani silahların kırmızılıkları gelmiş midir silahlara? Margaret falan yok, gelmemiş bakın. Evet, gelmemiş bakın. Şu an yükseltilmiyor. Asıl buralar yükseltilmeye başlayınca sağlam bir güç koyacak. Şimdi ekipmanlara bakalım. Margaret'ın kırmızı 3 yapmış silahını. Diğerleri kırmızı 1. Buranın komple kırmızı 1 yapmış Francis'in. Natasha'nın komple kırmızı 1 yapmış. Tristan da komple kırmızı 1 yapmış ve Evans'ı da kırmızı 1 yapmış. Şimdi bundan sonrası önemli benim için. Acaba bundan sonra ne yaptı? Tık dedim. Kırmızıya çıkartmamış. Bence mantıklı abi. Gayet mantıklı. Bu arada silahı 5 yıldız. Megan'ı kullanıyor. Yine ekipmanları sarıda. Marcia var. 5 yıldız zaten. Hepsi de 5 demiş. Queen var. Ekipmanları bu şekilde. Carleone. Tamam, bundan sonrası 3. orduya mı giriyor? Aynen. Şundan sonrası 3. orduya giriyor. Hiç basmamış. 2. orduya nasıl basmış? Çekirdek basmış. Muhtemelen çok fazla çekirdek kalıyor. DX eksik kalıyor. Onun da 2. orduya harcıyor. Gayet mantıklı abi. Gayet mantıklı bir şey. Peki becerileri ne durumda? Becerileri bak 30 yapamamış henüz. Bununki 30 olmuş. Gerçi şu 28'de. Tristan buradan da güzel güç alır bu arada. Şunu yükseltmemesi gayet mantıklı. Okey abi, gayet güzel. Ekipmanlar, özellikle 1. ordunun ekipmanları gayet güzel abi. Hepsini kırmızı bir sete çıkartmış. Acaba çantada birikim var mı diye merak ediyorum. Pek zannetmiyorum olacağını ama yine de bir bakalım. Şimdi açtım çantayı.
Hassas parça 2000 tane hassas parçamız var. Sonrasında 10 tane Tırhaus gemisi almış. Bu çerçeve zaten 100 binde veriliyor. Şuradan da alacak. Buradan da mesela 30 DX alacak. Süper abi. Bu arada hafif birikim var gibi. Buradan evrenseller var. 215 tane bu var. Sonrasında acaba aslında silah parçası paketleri gelmiyor mu ki acaba? Hani şimdiden biriktirmeye başlasa açıldığı zaman mesela silahlara kırmızıya yükseltme açıldığı zaman direkt mesela bir anda sağlam bir güç olabilir. Bu arada 120 tane DX var. DX'ler de birikiyormuş. Oğlum bu da var. Gerçi buna baktık değil mi? Evet evet buna baktık. Bunlar 2 tane yok muydu lan? Az önce 2 tane gördüm gibi olmuştu. Neyse bir taneymiş. Aşağı doğru iniyorum. 260 tane Natasha parçası var. Buradan işte kırmızıya çıkartır. Sonrasında biraz daha aşağı inelim. Biraz daha. 72.000 vites, buna bakacaktım zaten. Acaba hızlandırması ne durumda bu hesabın? Mesela bir dünya paket çekiliyor ya. Şimdi 67 tane. Bu ne lan? Bunu niye bu kadar var ki acaba? Paketle mi alıyor? %90. Şimdi hızlandırmaya geldim. Kaynaklarımız 2.5G ile kaynak var. 2600 saat inşaatı var. 1300 saat geneli. Hızlandırması falan çok yok. Birikim yaptım da zaten zannetmiyordum. Çünkü ne bulsalar harcıyorlar abi. Gelin her şeyi harcıyorlar Megalodon hesaplar. Şimdi içeriye bir girelim abi. Bu arada sezonu da merak ediyorum. Sezonda kimler var? Oğlum fark atmışlar la. Muhtemelen hiç yenilmediler. Harbi helal olsun. Fena bir sunucu, fena bir hesap geliyor dostlar. Vaziyet alın ya. Vaziyet alın. Şimdi şeylere bakalım. Binalara bakalım. Kütüphaneyi 3'e yükseltmiş. Plaza 3. Askeri merkez 3 değil. Bak buradan da buff alacak. Bu neden 3 değil ben anlamadım. Ama çok rahat yapabilir. 2000 hassas parça. Ya şeyleri bilmiyorum. Hani hassas parçalar işte ne zaman geldi? Hani kaç gün önce geldi? Bunları bilmediğim için dostlar hani bu sunucuya. Bundan dolayı mesela belki de örnek veriyorum 2 hafta önce geldi hassas parça. Mesela Kale 3 yaptı örnek veriyorum. Hassas parça paketleri gelmediği için yapamamış olabilir ama rahatlıkla yapacağını düşünüyorum. Sonrasında başka radar var. İnşaat salonu 3 yapmış. Sendika zaten önemli değil. Şimdi savaşçı kampı 3, nişancı kampı 3, binici kampı 2 yapmış. Okey. Araştırma merkezi 2 yapmış. Araştırması da önemli bu arada. Bundan sonra şeye bakalım biz. Evet. Modifiye araca bakalım. Modifiye araç 230 level dostlar. Yani 90 günlük bir sunucuda 230 level modifiyesi var. Aksesuarları bana kalırsa nedir biliyor musunuz? 27 set yapmıştır diye tahmin ediyorum. Tıkladım. Yapmış aynen. Tam 30 set yapmış. İşte bak mesela 3 ayda bu tarz bir şey yapmak zaten bir hayli zor dostlar. Ve yapmış, başarmış bunu da. Abi deli dehşet paket alınıyor ya. 231 level da bayağı yüksek. Ki şurası daha da sıkıntı zaten. 27 set yapmak 3 ayda. Mükemmel. Buraya geçtim. Bir şeye bakmak istiyorum. Garnizona bakmak istiyorum. 1.85. Tam mı abi bu garnizon? 3 tane okçu, evet tam. 1.85 gücü var dostlar. Arenada durum ne mesela? Arenada mesela kimler geliyor abi bu adamın karşısına? Bakın arenada mesela 130 milyonlar geziyor. 120 milyonlar geziyor. 167, 312 milyon var mesela, tamam mı? Bu 312 milyon muhtemelen çoğu kişi yeniyor. Aha 472 lan, bu da EGX'te. Oha! Bir şey diyeyim mi? Bu sunucu felaket iyi olacak. Bak bir tane sağlam oyuncu, 2 tane var. Bu var ya o kadar avantajlı bir şey ki. Çok 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 iyi abi. Bak bu 500 milyon. Bu Cefe'de nerede? Lan Cefe'yi kaybettik. Ha burada. 472 milyonda bu abi harbi felaket. Of of of. Şu silahlar kırmızı olduğu zaman var ya düşünemiyorum güçleri artık. Gördüğünüz gibi hani güçler ortada abi. Mesela millet daha 80 milyonlarda falan yani. 500 milyon harbi sıkıntı ve 2 tane böyle hesap olması daha da büyük sıkıntı rakipler için. Şimdi araştırmaya bir tıklıyorum. Araştırmada şimdi nereler bitmiş? Düello bitmiş. Tamam, mantıklı. Savaş politikası bitmiş. Bu da mantıklı. Buradan bak en sevdiğim. Bak işte oyunu bilen adamla oynamak başka abi. Bu Muhammed var ya, oyunun kitabını yazmış abi bak. Savaşçı özel eğitimi, atıcı özel eğitimi, binici özel eğitimi bak. %13, 13, 25 ya. Bakın şuradaki buff'ı açmış abi. Görüyorsunuz değil mi? Bak şu buff'ların hepsini açmış. Binicide de açmış. Atıcıda da açmış buradaki buff'ları.
Savaşçıda da açmış. Ve sonrasında da işte nişancı oynadığı için nişancıdan aşağı doğru devam etmiş. Savaş bölümünde ne yapmış? Oraya bir bakalım. Şöyle biraz aşağı inelim. Maxlamış buraları. Burada max. Şurası hangi seviye oluyor? Bir bakalım. 5. seviye. Yani nişancıyı maxlamış. Bu 3. Bu da 3. Sonrasında burada şu niye maxlan? Bunun da maxası olur aslında. Bak bu maxlanabilir. Sonrasında bu da maxlanabilir. Buradan aşağı doğru gidiyor. Daha burada var. Yolu var. Buraya kadar gelmiş aslında. Bir şey diyeyim mi? Burada mesela 5. seviyeye gelmek yerine hani mesela şurada şunları da yükseltebilir. Çünkü mesela burada örnek veriyorum 28 gün istiyor. Az önceki gösterim bak şunlar falan hani birer gün istiyor ya. Mesela bunlar çok daha rahat yükseltilebilir aslında. Başka kalmış mı? Başka da kalmamış zaten. Ufak tefek şeylere kalmış dostlar. Fazla da bir şey kalmamış burada savaş bölümünde. Ortak operasyonda yol var. Daha yol var abi. Ortak operasyona şöyle bir bakalım. Burası zaten hepsini maxlamak gerekiyor en aşağı inmek için. Ya da yarısına kadar gitmesi gerekiyor. Hani burada hata yapılma ya da yapılmama gibi bir şey yok. Risk yok. Yani rozet buldukça işte buradan yükselteceksin abi. Mecburen hepsini yükseltmen gerekiyor. Burada da %35'e kadar gelmiş. Geliştir bölümünde en aşağı kadar inememiş. Aslında birlik eğitim hızı yapılsa iyi olabilir. Çünkü bayağı bir gerçi basmıyor değil mi? Çok fazla da asker basmıyor ama basacağı zaman işte bu lazım olur. Bayağı lazım olur. Bir de tedavi hızı. Bu hesapta gördüğüm kadarıyla çok fazla asker öldürüyor. Gerçi çok da güçlü ya. O yönden şu an karar veremedim. Mesela acilde hiç askeri bile yok. Hiç asker yok acilde. Mesela öldürmeye baktığımız zaman dostlar 18 milyon 17 milyonla cefe geliyor. Sonrasında mesela 8 milyonlarda falan 3 milyonlarda. Muhtemelen hani sunucuya göre çok güçlü ya. Muhtemelen hani vurduğu yerden ses geliyor. Milleti yamulttuğu için hani muhtemelen acile bile asker düşmüyor olabilir yani. O yönden düşününce okey abi. Bunun haricinde şöyle bir oranlarına da bakalım. Dur oranlarına bakmadan şeyleri alıyor mu? Şunlara bakalım diyecektim. Bu ne abi? Burada bunu 4. seviye yapmış Brandenburg Tapınağı'nı. Brandenburg Tapınağı değil mi hocam? Yanlış söylemiyorum. Brandenburg kapısını 4. seviye yapmış. Baş aşçımı ya bu etkinlik şeyleri. 6. seviye yapmış. Bu ne demek oluyor? Arenada sürekli birinci abi. Arenada sürekli birinci demek oluyor. Burayı 3. seviye yapmış. 3. seviye yapmış. Bunlar yani çok mantıklı gelmiyor zaten bana ama işte Megalodon oyuncuların bazıları alıyor. Max diyor bir şeyler yapıyor. Şimdi bir de oranlarına bakmak istiyorum hocam ben. Hocam şöyle bir 49 yapalım. Şöyle bir tane vurayım. 1. ordusunu merak ediyorum. Bunun haricinde bakacağımız neresi olabilir? Yüce Savaş var. Yüce Savaş'ta direkt 350 bin. Abi sunucu savaşı da kaybedilmez ki oğlum. Bu nasıl bir sunucu olmuş böyle ya. Vallahi değişik bir sunucu bizi bekliyor dostlar. Bu hesapla harbi 10 numara işler yapılacak gibi görünüyor. Şimdi oran geldi. Orana bir bakalım. Hocam orana bir bakma zamanı geldi. 13.793 birlik kapasitesi var 1. ordunun. Aşağı doğru iniyorum şimdi yavaş yavaş. Zaten şuralara baktık. 10.2 milyon kahraman GP'si var. 6 milyon zaten her şeyi 5. Şura kırmızı açıldığında çok merak ediyorum abi. Şu silahlar kırmızı olaya etkinleştirildiği zaman acaba mesela ne kadar hızlı kırmızı 5 yapacak? Ya kırmızı 5 çok rahat yapacak bu hesabın sahibi de. Ne kadar hızlı yapacak acaba? Onu merak ediyorum. Şunları zaten kırmızı 5 diyecek. 1885 saldırısı var. 1840 savunması var. 381 birlik toplam EP'si 384. Birliklerin toplam hasarı 1312'de normal saldırı hasarı var. Abi deli dehşet ya. Yani sunucunun gününe göre sezon 2'ye göre ya çok manyak bir hesap dostlar. Bilmiyorum abi. Baksanıza zaten ittifak düzeni falan da yapmışlar. Vay anam babam be. Vincent Eagles. Abimize de buradan selamun aleykümü çakalım ya. Vallahi bayıldım. Bu hesapla var ya bir oynanır. Bak bir savaşılır. Neden savaşılır? Çünkü hani yeni sunucu adamlar oyunu bilmiyor. Sen oyunu biliyorsun var ya. Bir vuracaksın adam. Şu an gerçekte yapıyormuşum gibi hissettim de. Gerçekten manyak savaşılır bu hesapta. Bakmadığım bir yer var mı dostlar? Dostlar şöyle bir düşüneyim. Dostlar bakmadığım bir yer kalmamış.
Her yere baktım abi. Yapabileceğimiz artık başka bir şey yok. Bakabileceğimiz başka bir yer yok. Bu tarz balina hesap tanıtımlarının videosunu çekmemi istiyorsanız özellikle yorumlarda hani isimlerini ve sunucularını yazarsanız iletişime geçebilirim. Ha derseniz ki sen zahmet etme kardeşim, ben yazıyorum, iletiyorum, videonun bağlantısını attım balinaya, geri dönüş yaparsa ben sana ulaşırım dersen o şekilde de yardımcı olabilirsin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hype tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.